Bir sene aradan sonra tekrar video çekmeye başladık. Bir sene mola yapmıştık. Bugünkü videomuz Sıla yolu videosu olacak. Yine elektrikli arabayla, Tesla ile yola çıkıyoruz 3. defa. Evet, bu sefer sadece Tesla şarj istasyonlarında değil, karışık duracağız. Yani otobana en yakın neresi varsa orada şarj etmeye çalışacağız. Bu sayede gereksiz yol yapmadan daha düşük saatlere düşürüp en kısa, en çabuk şekilde şarjımızı edip yolumuza devam edeceğiz. Sankt Petersburg'dan yola çıkıyoruz. İlk durağımız Budapeşte'yi biraz geçince Tesla şarj istasyonunda. O zaman Sıla yolu videomuz başlayabilir. Hala abone değilseniz abone olabilir. Videomuzu beğenirseniz ve yorum yaparsanız seviniriz. Evet, bir de arabamız bu şekilde Tesla Model Y ile yola çıkıyoruz. Bugün biraz yağmurluydu. Bakalım yollar nasıl? Evet, tam da herkesin izine çıktığı zamana çıkıyoruz. Bakalım yollar ne kadar yoğun, ne kadar sakin. Evet, ilk durağımız Budapeşte yakınlarında Supercharger. 3 saat 17 dakika sonra 315 kilometre. %17 ile oraya varacağız diye gösteriyor. Evet, Sıla yolunda İstanbullu bir gurbetçimiz. Ama İstanbul'dan gelmiş. İstanbul'dan Avusturya'ya, Avusturya'dan İstanbul'a. Belki de Almanya'dan geldi. Evet arkadaşlar, şu an Macaristan sınırındayız. Macaristan'a giriyoruz. %60 şarjımız var. 1 saat 44 dakika yolumuz kaldı. Bir sonraki şarj istasyonuna %15'te varacağız diye gösteriyor. Yolculuğumuz güzel devam ediyor. Çok rahat, çok profesyonel. Gurbetçiler akın akın Türkiye'ye gidiyor. Evet arkadaşlar, normalde burada durup otoban vignetesi alınıyor Macaristan için. Ama biz hepsini online aldığımız için durmadan devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz, gurbetçiler durmuş. Almışlar vignetelerini. Macaristan'da hız sınırı 130. Evet arkadaşlar, şarj ediyoruz ama ihtiyaç molası için durduk. Burada da Tesla'nın şarj istasyonları varmış. %46 ile buraya geldik. Durmaya karar verdik. Yemek yiyeceğiz. Daha doğrusu yiyoruz. Ki bir sonraki istasyonu es geçeceğiz. Bir sonraki istasyon normalde asıl duracağımız yer Macaristan'da Budapeşte tarafındaydı. Şimdi oraya es geçebiliyoruz. Burada %100 bir sonraki istasyon Sırbistan'da bir OMV tankstellesi yine. Yani OMV benzinliği. Oraya kadar devam edeceğiz. Evet, şu an %94'te şarjımız. Burada biraz fazla oyalandık. Ama yine de o Sırbistan'dan sonraki istasyona kadar yetmeyecek gibi. Biraz böyle bir planda değişiklik oldu. O yüzden asıl duracağımız yerde yine durmamız gerekecek bir 5-10 dakika. Evet, yolculuğumuz devam edebilir. Ve şu an saat 9. Yollarda gurbetçiler, tırlar. Yol akıyor. Bir sonraki istasyonda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi yeni istasyona geldik. Bir 45 dakika sürdü burası. Burası böyle şarj istasyonları var Tesla'nın. %64 ile geldik. Şimdi yaklaşık 10-15 dakika durduk.
Bu bizi bir sonraki şarj istasyonuna kadar götürecek. Orası da Sırbistan'da Charge and Go OMV benzinliği. Buradan 2,5 saat uzaklıkta. 220 kilometre falan yaklaşık. Şimdi oraya doğru yola çıkacağız. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Macaristan'ın Budapeşte şehrine yakın bir yerdeyiz. Güzel ışıklandırma falan var burada. Sanırım şu karşıda alışveriş merkezi var. Sanırım o da lavabo falan da var. Ama biz gitmedik. Evet, şimdi yola çıkabiliriz. Bir sonraki istasyonda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Sırbistan'dayız. İlk şarj istasyonuna geldik Sırbistan'da. Yani bu da 3. şarj istasyonumuz oluyor. Şu an denemeye çalışıyoruz ama beceremedik pek. Charge and Go. Burası neresiydi ya? Topola. Böyle oğlum, böyle gıcık oluyor mu orada? Standaki aletin üzerindeki QR kodu okutacağız. Ama burada bir tane app indirmemiz gerekiyormuş. Onu indirdik şimdi. A few moments later. Sonunda becerebildik. Sanırım. Şarj başladı diye gösteriyor. Evet, yeşilde yandı burası. %14 ile geldik buraya. Burada doldurmamız gereken şarj, yani 177 km sonra Belgrad'dayız. Şimdi daha göstermiyor ne kadar dolduracağımız ama sanırım 20 dakika falan şarj doldurmamız gerekecek. Böyle yerlerde Tesla dışında olduğu zaman ekstra bir aplikasyona ihtiyaç duyuluyor genelde. Bu da işlemi bir 5-10 dakika uzatıyor. Yani hep bir 5-10 dakika faz hesaplamanız lazım şarj süresini. Öyle doldursun bakalım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet, burası arkadaşlar sınırdan sonraki, yani Sırbistan'a girdikten sonraki ilk benzinlik. Genelde herkes burada duruyor. Burada şarj istasyonu vardı. Tek dikkat etmeniz gereken şey, mesela şey soruyor, ne kadar Sırp dinarı kadar doldurmak istiyorsun diye. En az 2000 girebiliyorsun. Ben de 2000 hani çoktur diye 2000 girdim ama ne kadar doldurdu? %40 falan doldurdu. Ondan sonra kendisi otomatik bitirmiş. Şimdi tekrar bir 2000 dinar daha girdim. Bir %40 daha dolduracak. Zaten bir şeyler diyeceğiz şimdi. O yüzden o biraz daha doldursun. Biz de burada şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, %77 şarjımız olmuş. Bu da bizi Belgrad'a kadar götürecek. Orada yine duracağız. Tesla'nın süper şarjöründe. Burası biraz tuhaf geldi. Çünkü baştan miktarı girmen lazım. Sırp dinarı miktarı. Bir de dakikayla dolduruyor falan. 2 kere 2000 dinar doldur dedim. O da yaklaşık %65 falan oldu. Öyle yani. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Belgrad'a geldik. %18 şarjımızla. Burada biraz duracağız. Ondan sonra bir sonraki durağımız Aleksinac. Şöyle bir bakalım ne kadar durmamız gerekiyor. Daha hesap ediyor ne kadar duracağımızı. Birazdan gösterir. Yarım saat diyor da bakalım yarım saat sürecek mi? Ikea'nın olduğu yer. Burada böyle büyük bir alışveriş merkezi var. KFC, McDonald's. Ondan sonra burada da böyle alışveriş yerleri var. Bir göstersin bakalım ne kadar dolduracağımızı. Yine açarım. Evet, %-21 ile varacağız diye gösteriyor. 10 dakikadır buradayız. Yani bir 20 dakika daha buradayız sanki. Evet. Aleksinac'a 191 kilometre. %79 şarjımız var. 80 oldu mu çıkacağız. %13 ile 14 ile Aleksinac'a varacağız. Burada yaklaşık yarım saat durduk. Yolculuğumuz devam ediyor. Adım adım Edirne'ye doğru. Haydi devam edelim. Evet, karşıda Ikea var. Biz de benzinliğe durduk. Tuvalet molası 5 dakika. Maalesef böyle şarj yerlerinde tuvalet olmadığı için ekstra durmak gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz.
Evet arkadaşlar. Şu an Aleksinaç'a geldik. 9 euro yol parası ödedik. Otoban parası. Ve şu an Aleksinaç dolu. Dolu olduğu için 15 dakika bekleyeceksin diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir saat önce 3 tane yer vardı. Şöyle bakıyoruz. Aleksinaç şarj istasyonu 20 dakika bekleme süresi var. Şu an şarjımız 3. Aleksinaç'a geldik. Önümüzdeki Tesla bekliyor sıra. Bir alternatif düşündük. Olur mu diye. Charge and Go. Ama maalesef eksi 10'la varacağız diye gösteriyor. O da bir alternatif değil. Eğer basmasaydık 180, 190 büyük ihtimalle bu alternatif olan nişteki yere varabilirdik. O Enfa Tankstelle'ye. Ama şimdi maalesef beklemek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burası Bosporus Otel. Burada gurbetçiler kalıyor. Öyle yani. Bekliyoruz. 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 Şu an yaklaşık 15 dakikadır falan bekliyoruz. Bir sonraki sıra bizde. Bence buraya Tesla'nın acilen bir 4 tane daha şarj istasyonu eklemesi lazım. Yani en azından 8 olması lazım. 8 olmadığı sürece burada durmak çok mantıklı değil. Burada doldurup Sofya'ya geçtikten sonra Finance şarj istasyonunda duracağız. Ondan sonra bir sonraki durağımızda Edirne zaten. Edirne Supercharger. Eğer izin sezonunda geçiyorsanız buradan hani bedava diye burada durmaya gerek yok. Zaten bizim planımız da bedava olduğu için değil de yani Tesla olduğu için durmak istedik burada. Evet, yaklaşık 20 dakika bekledik ve sıra bize geldi. %2 ile taktık şarjı. Evet, %80'i ayarlamış da bizde daha fazla lazım. 1 saat 25 dakika mı? Bakacağız ne kadar lazım bize. Ya da burada biraz doldurup o enfada şarj doldurup devam edebiliriz. Evet, şimdi bir plan değişikliğine gittik. Buradan çıkıp Finance'a uğrayıp oradan Edirne'ye gidecektik. Ama bir kahve içmeye, bir de bir şeyler yemek için OMV benzinliğine vuracağız. O da Bulgaristan'a girmeden önce son benzinlik. Baktım orada da şarj istasyonu varmış. Yani burada %100 yapmaya veya %90 yapmaya gerek yok. %70, %80'de çıkıp orada hem kahvaltı yaparken hem kahve içerken aynı zamanda şarjda da olacak. Böyle karar verdik. Yani burada durduğumuz süre geldiğimizde 1 saat 10 dakika falan gösteriyordu. Şimdi 35 dakikaya düşmüş. Yani yaklaşık 40 dakika durduk. Evet, sırada bekleyen bir kişi kaldı. O da Avusturya'dan gurbetçi. Öyle yani. Devam ediyoruz. ...119 kilometrede 29 kW. Ortalama hız 170-180. %76 ile çıkmıştık. %24 ile buraya geldik. Evet arkadaşlar. Şu an Sırbistan, Bulgaristan sınırına çok yakınız. Son OMV benzinine durduk. Burada arabayı şarj ediyoruz. %20 ile geldik buraya. %31 ile geleceksin diye gösteriyordu ama 170-180 ortalamayla geldiğimiz için biraz fazla şarj edin. Burada zaten planımızda durmak vardı. Yemek falan yiyeceğiz. İhtiyaç molası falan. Büyük ihtimalle Bulgaristan'da çok kısa şarj etmeye duracağız. O da bizi Edirne'ye kadar götürecek. Öyle yolculuk iyi devam ediyor. Evet, %87'ye kadar şarj ettik. Yani %67 enerji aldık buradan. Kredi bitsin diye 4000 dinar yüklemiştim. Hem zaten daha çıkamadık da yani kahve falan alıyoruz. 5-10 dakikaya çıkacağız ama şarj bitti. Bu bizi Sofya'dan sonra bir tane Bulgaristan'ın kendi şirketi olan Finance'a kadar götürecek. Orada doldurup bizi Edirne'ye götürecek Supercharger'a. Ondan sonra da zaten İstanbul'a doğru bir daha durmadan varmayı düşünüyoruz. Burası Bulgaristan varmadan bir önceki en son OMV benzin istasyonu. Bir sonraki şarj istasyonu %26 ile varacağız diye gösteriyor. Yani biraz hızlı gidersek yani 170-180 falan ortalama. O bir %10 düşer. Ama yine de yeter yani o şarj istasyonuna kadar. 2 saat 16 dakika sürecek diye gösteriyor buradan. Toplam 210 kilometre. Evet. Bu şekilde. Daha sonra tekrar görüşürüz. Sırbistan'dan çıkıyoruz. Ve birazdan Bulgaristan'a gireceğiz. Şöyle önümüze baktığımızda yaklaşık 30 araba var önümüzde. Biraz yoğun. Herkes aynı anda çıkmış sanki yola. Yani şöyle baktığımızda en fazla 1-1,5 saate çıkarız. Yani Bulgaristan'a gireriz diye
düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 25 dakikadır gümrükteyiz. Birazdan Sırbistan'a çıkacağız. Çok sürmedi, tüm kapılar da açık zaten. Çok uzun sürmedi. Bir yarım saatte Sırbistan'a çıktık. Şimdi Bulgaristan gümrüğünde bekliyoruz. Burada bayağı sıra var. Düz gideyim mi? Kırmızı yanıyor ama. Şu Range Şurası. Rover'ın arkasına gir bence. Ama o arabayı kontrol ederler mi sence? Sanmıyorum ya. Yaklaşık 15 dakika içerisinde, 15-20 dakika içerisinde Bulgaristan'a girdik. Şimdi devam ediyoruz. Çok kısa bir yol çalışması var arkadaşlar. 1-2 dakika anca sürdü. Yaklaşık 250 kilometre sonra bir tane benzinliğe geldik. Şarj istasyonuna. %14 şarjımız kalmıştı. Şöyle bir yer size göstereyim. Finas'ın. Bu Bulgaristan'da bayağı yaygın. Kendi şirketleri. Bulgar şirketi. Şöyle göstereyim. Ama bayağı hızlı veriyor. Bakalım kaç veriyor? 193. Edirne için ihtiyacımız olan, daha göstermiyor ne kadar lazım. Yani çok değil büyük ihtimalle. Evet, eksi 25 lazım bize. Yani 45, %45 falan doldursak şimdi. Ama ben 30 Bulgar parası doldurdum. Yani 44 kW doldurmamız gerekiyor. 44 kW'da ne kadar zamanda dolar? 10-15 dakikada falan dolar galiba. Ondan sonra Edirne'ye kadar bizi rahat bir şekilde götürecek diye düşünüyorum ben. Öyle. Doldursun bakalım. Daha sonra tekrar görüşürük. Evet arkadaşlar, yaklaşık burada ne kadar durduk? Yaklaşık 28 dakika durmuşuz. %71 şarjımız var. %14 ile gelmiştik. Biraz ihtiyaç molası, biraz yeme içme, biraz şarj molası derken şimdi yola çıktık. Edirne'ye süper şarja 1 saat 45 dakika var. 141 kilometre. %27 ile oraya varacağız. Yol devam ediyor. Gurbetçiler değilmiş, Bulgar yerlisi. Ama sağdaki gurbetçi sanki. Evet, böyle iyice böyle arkadan böyle baskı yapmanız lazım ki böyle riskli olsun. Evet, İstanbul'a ne kadar az kaldığını görüyorsunuz sayın
izleyiciler. Hala abone değilseniz bu İstanbul tabelası için de abone olunur. Yorum atarsanız da seviniriz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve 1,5 kilometre sonra otoban bitiyor. Ve Bulgaristan çıkış gümrüğüne yaklaşmış bulunmaktayız. Evet, %9 ile Supercharger'a varacağız diye gösteriyor. Aslında %26 ile varacaktık. Ama birileri 170, 180, 190, 200 basa basa düşürdü. Fark eder mi? Önemli olan oraya varmak değil mi? Evet, sağda bir Polizei ve Bulgaristan bayrağı, Avrupa Birliği bayrağı ve İBTT bayrağı. Burada polis var sanırım. Yo, İBTT'nin arabasıymış. Evet dostlar, evet arkadaşlar. Şu an göründüğü üzere kuyruk burada başladıysa bu kuyruğun sonu görünmüyor. Ve 9% akümüzle varacağız diye gösteriyor şeyi. Bu kuyruğu hesap etmiş miydin hiç atsan? Bastın ya orada 190-200 falan. Ne düşünüyorsun? Pişman mısın? Egal. Bu Supercharger'a 9%'e götürüyor. Altaylardan Tuna'ya, Kızılçin'le arası, düştü kara sevdaya, doluy doluy gönül güzel yarası var. Ağam da şimdi gelir, paşam da şimdi gelir, güzel de şimdi gelir Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Evet, gurbetçiler duty free'de. Burada şimdi iyi bir hamle yapman lazım Şat. Girdim. Bayağı iyi hamle yaptın ha. Çıkayım mı? Bence 2 sıra sola geçseydin daha mantıklıydı. 5'e girseydin. Araba geldi bu. Evet yani. Aradan gir. Bu kadar şey yaptın ki yani gir. Aynen dümdüz yürü. Duruyorum arkasına. Ama sanki 5 daha iyi ilerliyor. Hoş bulduk. Soldan gittim ben. Evet, zaten sağa kapatıyorlar, fark ettiysen. Sen de gidemezsin. Evet, Edirne'de Zes'e durduk. Burada şarj edeceğiz. Geçen geldiğimizde plug and charge ayarlamıştık. Yani direkt taktığında şarj etmeye başlıyor. Bakalım çalışacak mı? Geçen seferki hafızasında duruyor mu hala? Bakıyoruz. Evet, başlat dedik. Başladı. %4'le geldik buraya. 187, 188, 188 kW'la veriyor. 189'a çıktı. 189, 190, 191'e çıktı. Evet arkadaşlar, Sıla Yolu videomuz burada sona erdi. Videoyu beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey.